Bayanlar baylar, sevgili çocuklar, merhabalar. Kokpitten kaptanınız konuşuyor efendim. İsmim Aykut Bayırlı, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle her zamanki gibi muhteşem bir konu konuşacağız efendim. Arkadaşlarımın çoğunun sorduğu, merak ettiği soruların hepsi bu videonun içerisinde olacak. Otopilotla mı uçuyoruz? Biz seyir irtifasında ne yapıyoruz? Görevlerimiz neler? Bana hep arkadaşlar diyor, zaten ne yapıyorsunuz? Kalkıp otopilota bağlıyorsunuz. Siz bir şey yapmıyorsunuz ki. İşte birazcık burada cevabı var. Ben de kalın efendim. Good afternoon, Brickyard 3601, 9000 for 8, we have Delta. Brickyard 3601, your approach, good afternoon, Newark altimeter 2990, expect vectors IL less than way 4, right approach. 90, expecting 4 right there, 3601. Order 129, turn left heading 070, 10 from Griddy 3000. Evet efendim, bugün seyir irtifasına ulaştıktan sonra neler yapıyoruz? Bunlarla ilgili konuşacağız. Seyir irtifası dediğimiz nedir efendim? Kalkıştan sonra belli bir irtifaya kadar planlanan neyse oraya kadar gelip düz uçuşa başladığımız alçalışa kadar geçen safhaya biz seyir irtifası diyoruz. Bu seyir irtifası uçuşun niteliğine göre uzun da olabilir, kısa da olabilir. Eğer ki yurt içinde uçuyorsanız domestik uçuşlarda seyir irtifasında 10 dakika kaldığımız dahi oluyor. Antalya-Adana arasını düşünecek olursak 10-15 dakika içerisinde hemen alçalmaya başlıyoruz. Çok uzun olduğu zamanlar da oluyor. Eğer ki yurt dışına gidiyorsanız Türkiye'den İngiltere'ye 3,5-4 saat seyir irtifasında kaldığımız oluyor. Takdir edersiniz ki bir sürü ülkenin üzerinden geçiyoruz. Peki bu aralarda biz neler yapıyoruz? Efendim, uçağın tekerlekleri dönmeye başladığı ve kendi gücüyle gitmeye başladığı andan itibaren uçakta her iki pilotun rolleri var. Birisi uçağı uçuran, öteki de monitör eden, pilot flying ve pilot monitoring olarak değişiyor. Gün içerisinde iki uçuş yapılacaksa bir git gel uçuşuna iki sektör ya da iki bacak diyoruz. Sektörlerden bir tanesi bir pilot uçar, öteki monitör eder, diğeri de dönüşte de tam tersi olur. Seyir irtifasına geldiğimiz zaman bu isimleri kullanarak konuşursak belki aklınızda daha iyi şekillenmiş olur. Pilot flying dediğimiz, yani uçağı uçuran kimse, kaptan ya da ikinci pilot, adı üstünde uçağı sadece uçurmakla yükümlü. Yani uçağın rotası neyse bilgisayarına girdileri yapmak, işte düğmelerine basmak, otopilotu kullanmak, hava kontrolörlerinin vermiş olduğu talimatları uygulamak, bunlar uçan pilotun işidir. Aynı zamanda bir de yolcuya anons yapmak, yani havacılık tabiriyle briefing yapmak gibi bir sorumluluğu vardır. Onun haricinde pilot monitoring dediğimiz uçuşu gözlemleyen kişinin en büyük görevi yer üniteleriyle komünikasyonu, haberleşmeyi sağlamak, telsizlerle görüşüp verilen talimatları her iki kişinin onaylaması sonucunda uçağın uçuşuna yardım etmek. Bunun haricinde geçtiğimiz ülkelerden inilebilecek olan meydanların, opere edilen meydanların hava durumlarını almak. İlk seyir irtifasına ulaşıldığı zaman uçuşa gitmeden önce bize yayınlanmış olan uçuşla ilgili plan vardır. Bu planda beklentiler var. İşte seyir irtifasında olması gereken rüzgar, sıcaklık, belli noktaları geçişlerdeki yakıt miktarları, bunların hepsinin kıyaslanması var. Planlanan rotalarda uçmuyor muyuz? Evet, planlanan rotalarda uçuyoruz ama bazen askeri sebeplerle kısıtlamalar olabiliyor ya da hava durumundan dolayı rotanın değiştirilmesi mümkün oluyor ya da bizim uçuş planlarımızın aynısı yer ünitelerinde de var. Yani bizi yerden kontrol eden radarlarda da var. Onlar bir anını bulup rotada bir boşluk buldukları zaman bize direkt rotalar vererek trafiğin akışını sağlıyorlar. Bize verilen rotalarda hiçbir şekilde düşündüğünüz gibi bir noktadan bir noktaya bir çizgi çekilerek gidilmiyor. Bazı kısıtlamalar olduğu için planlamacılar bunu Avrupa kontrol sahasında da ya da Amerika hava sahasında da aynı şekilde uygulanıyor. Zikzak şeklinde ya da belli noktalar var. Bu noktalardan bir diğerine giderek rotalar oluşturuyor ama dediğim gibi hava trafiğinin müsaade ettiği ölçüde kontrolörler bizi bir noktadan başka noktaya ulaşmadan, kestirmeden öteki noktaya gönderebilirler. Bu yüzden bazen uçuş saatleri, uçuş süreleri değişebiliyor ama havada çok fazla zaman kazanılmaz. Her ne kadar kestirme rotalar verilse de tahmin edilen saatlerden 4-5 dakika falan oynama olabilir en fazla. Onun haricinde söylenilen zamanlar genelde bakidir. Çünkü binlerce uçuş saati sonrasında o rotalarda yapılmış saatler sonrasında ortalamalar alınıp hesaplanıp planlara yansıtılıyor. ATC ile, yani yer üniteleriyle konuşmak dedik, ikinci pilotun en önemli görevi. Bu da eğer ki ülke içerisinde uçuyorsak burada çok fazla bir karmaşa yok. Kalkıştan sonra belli bir irtifaya gelince ülke içerisinde de bazı sınırlar var. Bunları bölge bölge gibi düşünmek lazım. Yerdeki bölgeler gibi değil ama havada da kendi sınırları var. İstanbul kontrol sahası, Ankara kontrol sahası, İzmir kontrol sahası gibi. Bunlar uçak kendi kontrol sahalarına geldikçe uçağı birbirlerine devrediyorlar. Kendi bölgeleri üzerindeki uçuşları da o kontrol sahalarındaki o radarlar devam ettiriyor. O yüzden
Uçak uçmaya devam ettiği müddetçe üzerinden geçtiği bölgelerde bir başka hava kontrolörüne devrediliyor. Bunu Avrupa olarak düşünürsek ülkeler de kendi içerisinde bazı hava sahalarına bölünmüş durumda. Dolayısıyla bir yerden bir yere giderek radarlar birden fazla üniteye uçağı devrede uçması gereken destinasyona kadar gönderiyorlar. Türkiye'den Almanya'ya gidişi örnek verecek olursak Türkiye hava sahasından çıktıktan sonra İstanbul kontrolünden çıkıp Yunanistan, Bulgaristan, Sırbistan, Macaristan, Avusturya ve daha sonra Almanya hava sahalarına giriliyor. Dediğim gibi ülkeler içerisinde de bazen eğer ki ülke büyükse 2 ya da 3 bölgeye bölünebiliyor. Böyle frekans değiştire destinasyonumuza kadar gidiyoruz. İstanbul günaydın. Günaydın. İniş serbest, rüzgar sakin. İnecek misiniz? İneceğiz tabii. Ne olacak ki yani? İşte ikinci pilot bu yer kontrol üniteleriyle konuşmaları yapıyor. Onlar da kendi durumuna göre trafikleri yönlendiriyorlar ve trafiğe göre durumu yönlendiriyorlar. İkinci pilot yer üniteleriyle konuşuyor dediğim zaman bu sadece tabii ki onun görevi değil. Aynı konuşmaları diğer pilot da dinliyor, uçan pilot da dinliyor. Eğer yeni bir klarans verildiyse, biraz önce dediğim gibi direkt bir rota verildiyse onu tekrardan geriye söylüyor anladığını onaylatmak için. Uçan pilot da bunu uçağın bilgisayarına alıp uçağın bilgisayarında onaylatarak yaptırıyor. Böylece her ikisi de hemfikir olarak alınan talimatı yerine getirmiş oluyorlar. Bunun haricinde size bugün birkaç tane maddeden bahsedeceğim. İlki hava trafik kontrolör üniteleriyle konuşmaydı. İkincisi seyir irtifasında hangi tür konuları konuşuyoruz, nelerden bahsediyoruz, nelerden bahsetmiyoruz. Tabii ki çok uzun uçuşlarda sonuçta hepimiz sosyal varlıklar olduğumuz için ve çok uzun saatler, çok uzun günlerce uçtuğumuz için tabii ki sosyal konulardan konuşuyoruz. Bunun içerisine dedikodu da dahil. Şaka yapıyorum, dedikodu yapmamaya çalışıyoruz çünkü bunlar insanın motivasyonunu düşüren şeyler. Günlük olaylardan, bunlar herhangi bir şey olabilir. Yakın zamanda meydana gelmiş olaylar ya da gelecekteki olaylar ya da tatil planlarımız, gitmiş olduğumuz yerler, birbirimize anlatabileceğimiz eğitim tarzında olan her şey olabilir. Konuşmamamız gereken şeyler var mı? Tabii ki mutlaka bunlar kitapta yazılı olan kurallar değil ama senelerce olan uçuştan sonra tecrübi olarak öğrenilmiş ve bizim genelde şirkete yeni katılanlara uçuş esnasında eğitimlerde şiddetle tavsiye ettiğimiz konular. Politikadan konuşmamaya çalışıyoruz. Çünkü politika biliyorsunuz herkesin görüşleri farklı olabilir. Birinin görüşü diğerine ters düşebilir. Bu yüzden dolayı insanlar arasında anlaşmazlık, kavga, husumet olabilir. Bir başka çok kritik konu da din konusu. Ayrı milletlerden, ayrı dünyalardan insanlar aynı kokpit içerisinde buluşabiliyor. Din gerçekten hepimiz için çok hassas bir konu. Bu da insanlar arasında itilafa, karmaşaya sebep olabilir. O yüzden din konusunda da detaylı tartışmalara hiçbir zaman girmiyoruz. Şirketle ilgili dedikodular elimizden geldiğince yapmamaya çalışıyoruz. Çünkü şirketle ilgili olumlu ya da olumlu şeyleri söylemek tabii ki insanın motivasyonunu çok yükseltir ama olumsuz şeyler söylendiği zaman gerçekten insanı uçuştan koparan, bulunduğu ortama ait olmamasını hisseden çeşitli konular olabiliyor. Bunları da konuşmaktan şiddetle kaçınıyoruz ve eğitimlerimizde bunları yapmamalarını söylüyoruz. Peki, üçüncü konu olarak biz seyir irtifasında video oyunu oynuyor muyuz? Telefonlarımızla ilgileniyor muyuz? Video seyrediyor muyuz? Film seyrediyor muyuz? Kitap okuyor muyuz? Bu türlü konuları asıl çok merak ediyorlar. Ne de olsa otopilotta uçuyorsunuz, ne yapıyorsunuz ki seyir irtifasında diye. Bunlar açıkçası kitaplarda yazan kurallar. Kesinlikle bunlar yasak. Şirketlerin prosedürleri tabii ki değişik olabilir. Ama seyir irtifasında da olsa orada devam eden bir uçuş var. Saatte 800-900 km ile yer 1000 kilometreye ulaşan hızlarla uçak uçmaya devam ediyor. O zaman içerisinde uçağa birçok girdi oluyor. ATC ünitelerin söylemiş olduğu talimatlar var. İkinci pilotun sürekli, daha doğrusu monitör eden pilotun sürekli planla ilgili olarak kontrol etmesi gereken şeyler var. Bunlar çok fazla zaman alıyor. O yüzden hem dikkatimizin dağılmaması için hem de onlara gerekli itinayı gösterebilmek için uçuş seyir irtifasında kesinlikle böyle şeylerle ilgilenmiyoruz. Ayrıca okumak tabii ki bu konusuna göre değişir. Bizim de kitaplarımızın hepsi dijital ortamda artık bilgisayarlarımızda var. Onları tabii ki okuyabiliriz. Eğer ki check dönemleri, kontrol dönemleri geldiyse ders çalışabiliriz. Tabii ki diğer pilotu uyarmak kaydıyla. Ama bunları sonuçta çok fazla yaptığınız zaman özellikle gece uçuşlarında insanın uykusu geliyor, gözleri yoruluyor.
oluyor. O yüzden de belli bir zaman sonra zaten istemsiz bir şekilde okumayı bırakıyoruz. Müzik dinlemek falan gibi konular dediğim gibi kitabi olarak da zaten yasak. Bununla ilgili yaşanmış bir hadise var. 2900 senesinde Amerika'da her iki pilot da ATC üniteleriyle 90 dakika konuşmaksızın kokpitte kalıyorlar ve alçalma noktasını kaçırıp inmesi gereken saatte hala daha havada oluyorlar ve bunu da kabin ekibinin kendilerini araması sonucu fark ediyorlar. Daha sonra yapılan araştırmalarda görülüyor ki kokpitte iki kişi de kendi şahsi bilgisayarlarını açmışlar. Onlarla uğraşırlarken alçalma noktasını kaçırıyorlar. Böyle bir konu var. Muhtemelen şirketten atılmışlardır. Tabii ki lisanslarını da kaybetmiş olabilirler. O yüzden bu türlü şeyleri yapmıyoruz. Sürekli zamanımızın dolu ve meşgul olduğu, habire bir şeylerle uğraşmak zorunda kaldığımız bir safa aslında seyir irtifası. Dediğim gibi bunun çok kısa olduğu zamanlarda zaten hiçbir şey yapmaya vakit kalmıyor. Evet efendim, bir başka maddede uyku meselesi. En çok merak edilen konulardan bir tanesi, seyir irtifasına uyuyor muyuz ya da uçuş esnasında uyuyor muyuz? Uyumak sadece seyir irtifasına, yani düz uçuşa geçtiğimiz zaman serbest kitaplara göre ve bunun da bazı kuralları var. En uzun dinlenme süresi, buna tabii ki kontrollü istirahat deniyor. Şirketlerin kuralları farklı olabilir ama kabaca şu şekilde uygulanıyor. Bir kere diğer pilot bütün her şeyi idare edebilecek kadar uyanık olacak, kendinde olacak, kendisini yorgun hissetmeyecek. Öteki pilot da kumandaları ve konuşmaları hepsini devrederek, kabin ekibini bilgilendirerek 45 dakika kitaba göre kontrollü bir şekilde istirahat edebilir. 45 dakikanın üzerinde olan istirahatler izin verilmiyor. Çünkü bunun üzerindeki istirahatler uykularda derin uyku haline geçildiği için bu istenmiyor. Zaten tavşan uykusu diye tabir ederiz biz bunu. Aslında bütün her şeyi duyuyorsunuz, görüyorsunuz, yapıyorsunuz ama sadece gözler kapalı. Ama inanın o yarım saat, 45 dakikalık kestirme ya da kendinden geçme hali bile, 45 dakikalık dinlenme, kestirme, artık ne derseniz deyin, bütün uçuşu, bütün günü kurtaracak kadar etkili oluyor. 45 dakika istirahatin sonucunda 20 dakikada recovery, yani bu istirahat döneminden kurtulma dönemi olarak adlandırılıyor. Çünkü uyku apnesi diye bir şey var biliyorsunuz. 20 dakika geçmeden uyku durumundan tam olarak çıkmış olmuyorsunuz. Bu saatten sonra eğer öteki pilot da istirahat etmek isterse yine o da belirlenen limitler dahilinde aynı şekilde bütün kumandaları ve konuşmaları diğer pilota devrederek istirahat edebilir. Ancak alçalmaya başlamadan 30 dakika önce pilotların istirahati bitirilmesi gerekiyor. Çünkü bu zaman zarfında artık alçalmayla ilgili hazırlıkların yapılması gerekiyor. Briefinglerin yapılması, konuşulması, hesapların yapılması, bütün hepsi bu safhada yapılması gerekiyor ve pilotların her ikisinin de uyanık, tetikte, kendi bilinci yerinde olması gerekiyor. Dolayısıyla ancak kalkışı bir 25-30 dakika düşünürsek, bir 25-30 dakikada inişi düşünürsek 1 saat, yani arada 30 dakika inişten önce de istirahatin bitirileceğini düşünürsek 1,5 saatin üzerindeki uçuşlarda ancak istirahat gibi bir imkan var. O da gene 20 dakika uyku apnesinde düşünecek olursak bir 50'lere geliyor. Yani 3-3,5-4 saat civarlarındaki bir uçuş olmalı ki her iki pilot da yarımşar saat dinlenebilsin. Yani aslında baktığınız zaman uçuşlarda dinlenme imkanımız çok fazla yok. Bu zaman zarfında zaten kabin ekibi arkadaşlar da her 20 dakikada bir kokpiti mutlaka aramalı. Her şeyin yolunda olduğunu, uyanık olduklarını kontrol etmek durumundalar. En son madde olarak da yeme içme konusuna gelecek olursak, yeme içmede de evet en fazla yaptığımız şey kahve tüketmek oluyor maalesef. Uyanık kalabilmek için en çok başvurduğumuz yöntem ama çok içilmemesi lazım. Zararları var. Tabii ki uçuş sonrasındaki hayatına da etki ediyor insanın. Mideyle ilgili sıkıntıları olan oluyor. Daha sonra uyku düzensizlikleri yaşayan kişiler oluyor. O yüzden uyanık kalmak için özellikle gece uçuşlarında kahveye çok fazla başvurduğumuz oluyor. Ama dediğim gibi şiddetle kaçınmanızı öneririm. Çünkü çok uzun seneler bu işi yapacak insanlarda ciddi problemlere sebep olabiliyor. Su çok fazla tüketilmesi lazım. Çünkü dehidratasyon diye bir şey var. Vücut artık irtifada çok fazla su kaybettiği için hem normalde gün içerisindeki su tüketimimiz en az 1,5 litre olması lazım. Tabii biz günün en verimli ve uzun saatlerini uçuşta harcadığımız için bir de irtifada o kapalı ortamda daha fazla vücut tükettiği için günlük su tüketimimiz 3-4 litre civarında olması lazım uzun uçuşların olduğu günlerde. O yüzden çay, meşrubat ya da özellikle kahve yerine bol bol sıvı tüketmemiz lazım ama tabii onun da bir sakıncası var. Çok su içtiğiniz zaman tabii ki lavaboya çıkma ihtiyacınız oluyor. Bizler lavaboya çıkacağımız zaman arka tarafın emniyete alınması gerekiyor. Perdenin çekilmesi gerekiyor. İşte orada yolcu bulunmaması gerekiyor gibi birçok teferruatı var. Bu da 3-4 saatlik periyotta birkaç defa olacak olursa biraz sıkıntı vermiyor değil açıkçası.
Yemeğiyle ilgili konuda da evet yemek de yiyebiliyoruz. Destinasyona gittiğimiz zaman turnaround yani uçağı bir sonraki uçuş için çevirme zamanımız genelde çok az olduğu için 40-50 dakika yurt dışında 25-30 dakika yurt içerisinde olduğu için yerde yemek yeme imkanı çok fazla olmuyor. O yüzden bunu da evet gene seyir irtifasında halletmeye çalışıyoruz. Yaklaşık 20-25 dakika her bir pilotun yemek yeme ihtiyacı olarak düşünmek lazım. Bazı kuralları var tabii ki bunun da. Aynı yemeği tüketmiyoruz. Yemeklerimiz aynı firmalar tarafından sağlanabiliyor ama mümkün olduğu kadar farklı yemek çeşitlerini tüketmeye özen gösteriyoruz. Sebebi de tabii ki zehirlenme. Eğer ki zehirlenme olacaksa her iki pilot da zehirlenmesin, birisi sağ kalsın ve uçağı indirebilsin diye. Bunda da gene kurallar var tabii ki. Kumandaları diğer pilota devretmemiz gerekiyor. Uçağın uçuşunu ve komünikasyonun hepsini o sağlaması gerekiyor. O zaman zarfında her iki pilotun da aynı anda yemek yemesi şirketler tarafından uygun görülmüyor. Çünkü birisi mutlaka uçağı uçurmak zorunda ve telsizlerle konuşmak durumunda. Öyle bir durumda işte telsizler araya girdiği zaman insanın ağzı dolu olabiliyor, cevap veremeyebiliyor, karışıklıklara sebep olabiliyor. O yüzden cruise'da sadece bir pilotun yemek yemesi şirket tarafından kural olarak belirlenmiş. Ama bunun haricinde şunu söylemeliyim ki gerçekten bizim tabii artık çok fazla alışık olduğumuz bir şey ama 35.000-40.000 fitte yeri geliyor. Çok güzel bir manzara altında. Dünyanın hiçbir yerinde bulamayacağınız bir restoranda yemek yiyorsunuz aslında. Keyifli. Uzun yolculuğa gidenler, özellikle business class'ta seyahat edenler bunun çeşitli yemeklerle keyfini çıkartmayı seviyorlar. Bizim de gerçekten uçakta yemek yeme sevdiğimiz bir şey, hele güzel yemekler olursa. Bunun haricinde sigara, yolcular olduğu gibi sigara tabii ki kokpit personeline de çok yasak. O yeni icat edilen elektronik sigaralar, bunlar da yasak. Şirketin bu konuyla ilgili çok ciddi yaptırımları var. Bazı şirketlerde hatta sigara içenler yere indikleri zaman hiç bizi uğraştırmadan direkt istifa mektuplarını hazırlasın şeklinde çok ciddi söylemleri oluyor. Çünkü yangına sebebiyet verecek gerçekten çok önemli bir konu. Her ne kadar yolcularda bunun olmasını istemiyorsak kendimiz için de çok önemli. Ancak yere indiğimiz zaman belli sigara içme bölgeleri olursa hava meydanlarında bu şekilde sigara içen arkadaşlar ihtiyaçlarını gideriyorlar. Son olarak unuttuğum bir iki madde oldu. Onları hemen eklemek istiyorum. Seyir irtifasına geldiğimiz zaman pilot monitoring dediğimiz, yani monitör eden pilot daha önceki planlarda bize verilmiş olan noktalarda ne kadar yakıtla geçeceğimiz, zamanında mı geçiyoruz yoksa geç mi kaldık, bunların notlarını alıyor. Tabii bunları da yanındaki uçan kaptana brief ediyor. Eğer ki yakıt kaçağı olacak olursa planlamadan daha değişik miktarlar gözümüze çarpıyor ve bu bizim yakıt kaçağını yakalayabileceğimiz yegane noktalardan bir tanesi. Bunun tedbirini almamız gerekiyor. Bunun haricinde hem kalkışta hem inişte mutlaka yaşadığımız bazı olaylar oluyor. İşte bunların konuşulduğu, istişare edildiği, fikir birliğine varıldığı yerde gene seyir irtifası. Çünkü her eğitim, her uçuş, her ne kadar eğitim olmasa da kaptan tarafından ikinci pilot için bir eğitim uçuşudur. Tecrübeler aktarılır, yaşanılan olaylarla ilgili deneyimlerden bahsedilir, bilinmeyen noktalar açıklanır. Çünkü her zaman aynı ekiple uçmuyorsunuz. Yeri geliyor yeni eğitimden çıkmış bir haftalık, bir aylık bir ikinci pilotla ya da tam tersi tecrübeli bir ikinci pilot yeni kaptan olmuş birisiyle uçabiliyor. Çeşitli hatalar olabiliyor, çok önemsiz olan, ama işte bunların konuşulduğu, karara bağlandığı yer gene seyir irtifası. Evet efendim, gördüğünüz gibi o kısacık seyir irtifasında çok uzun olanlarda bile bizim yapmamız gereken birçok iş var. Olay sadece otopilotu alıp uçağı tamamen kontrolünü bırakıp keyfimize bakmak değil. Bir de şunu da söylemek istiyorum. Uçağın otopilotu aldığımız zaman, evet o bir düğme, bastığımız zaman uçak otopilot tarafından kontrol ediliyor ama bu şu demek değil. Bütün kontrolü uçağa veriyoruz, otopilota veriyoruz demek değil. Biz bu saatten itibaren uçağı kumandalarla, yani araba gibi düşünecek olursak fren, debriyaj, gaz ya da direksiyonla kumanda etmiyoruz da düğmelerle artık kumanda ediyoruz. Yani bastığımız düğmeler, çevirdiğimiz düğmelerle yer ünitesinin bize söylemiş olduğu şeyleri uçağın otopilotuna yaptırıyoruz. Çünkü onun hem yorgunluğumuzu daha azaltmak hem de onun stabilitesi, kararlılığı daha yüksek olduğu için, iş yükünü azalttığı için böyle bir otomasyon sistemi kullanılıyor. Ama bu demek değildir ki otopilot çok emniyetli ve bütün iş yapıyor. Uçak kontrolü otopilotta dahi olsa uçağı aslında kontrol eden pilotlardır. Çünkü havada girdiler sürekli değişiyor. Rüzgar, sıcaklık, yoğunluk, her şey değişiyor. Buna göre daha uçağın bilgisayarı otopilotu durumu hesaplayıp kumanda gönderene kadar şartlar eskiye dönmüş olabiliyor. O yüzden verdiği kumandalar bazen saçma olabiliyor. Buna da tabii pilot hemen hem gözlemlemesi hem de yerinde müdahale etmesi gerekiyor. O yüzden uçağı aslında otopilot hiçbir zaman uçurmuyor. Bunu da burada kısaca açıklamak istedim.
efendim. Kabaca bir seyir irtifasında neler yapıyoruz? Kalktıktan sonra iş bölümü nasıl? Uyuyor muyuz? Yemek yememiz nasıl? Bütün bunlardan sizlere bahsetmeye çalıştım. Umarım faydalı olmuştur. Yorumlarınızı videonun altına bırakırsanız sevinirim. Merak ettiğiniz konuları da mutlaka bana yazın efendim. Onları da araştırıp sizin için açıklarım. Her zamanki gibi her nerede yaşatılıyorsanız hoşça kalın, mutlu kalın. Bir de bende kalın tabii ki. Kendinize çok iyi bakın efendim. Bir başka videoda görüşmek üzere. Bay bay.